Herkese selamlar. Sonunda Yezde gelebildik. Ben uzun bir zaman sonra yine bir hostelde kalıyorum. Burası gözümüzün önüne gelen o ranzalı hostel gibi değil. Burada 5 tane böyle yatak var yan yana ve odalar gayet temiz. Hepsinin içerisinde kendi tuvaleti, banyosu falan var. Şimdi dışarıyı da göstereceğim. Kahvaltı yapacağız. Şurası ortak alan. Gayet hoş. İran'daki otel ve hostel fiyatları merak edenler için gösteriyorum bunları. Buranın ücreti $5 gecelik. Bence gayet iyi. Daha süper. Kahvaltı üst tarafta yapılıyor. Good morning. Şimdi ben hazırlandım. Hostelin bahçesinde bekliyorum. Arkadaşım gelecek. Arkadaşımla beraber buraları gezeceğiz. Hostelin şurada kendi mutfağı falan da var. Normalde burada su olması gerekiyor. Bu su bir haftadır falan yokmuş. Ama çok tatlı, çok huzurlu bir hostel gerçekten. Şurada sürekli sıcak çay hazır. Su falan her şey orada bedava. Nargile falan da yapıyorlar. Yani bayağı konforlu böyle. Ben geldim. Bir gün boyunca hiç dışarı çıkmadım. Sadece burada dinlendim. Ve fiyatı da çok uygun yani. $5. You want to say hi? Beni de göster diyor. Yeni tanıştık onunla da burada. Şimdi çıktık. Old City'nin içerisindeyiz. Burada Cuma Camisi var. Bunun içerisine gireceğiz beraber. Bu Asya'daki en uzun minareli camilerden biri. Mimarisi de bayağı iyi. Sorun var mı seni göstermemde? Gösterebilirsin, sorun yok. Arkadaşım Türkçe biliyor bu arada. Merhabalar. Herkese selamlar. Bütün Türkiye'ye selam gönderiyorum. Kendisi Türkiye'de yaşamış bir süre. Bursa'da. O yüzden Türkçeyi bayağı iyi konuşuyor. Bu kadar iyi değil. Selam. Selam. Bu arada Yezde güneş şehri diyorlar. Çünkü bayağı sıcak. Akşamları biraz serin olsa da gündüzleri gerçekten çok sıcak bir şehir. Güneşli bir şehir. Sürekli güneş var. O yüzden adı da Güneş Şehri. Çok güzel. Bayağı bir yüksek. Bayağı yüksek. Caminin içi 3 bölüme ayrılıyor. Onlardan biri de yaz bölümü. Burası da aslında yaz bölümü ama şu anda böyle kitap satıcısına çevirmişler. Yaz bölümünde bakın şuralarda hep böyle pencereler falan var. Yazın sıcağında. Buranın daha serin olması için. Kanatı anlatırsın. Tamam. Evet, burası kanat. Eski zamanlarda kalenin iç taraflarına su gelmediği için buraya 85 kilometre uzaklıktan su getirmek için böyle su kanalları yapılmış. Bakın. Yerin altına doğru gidiyoruz bayağı. Muazzam ya. Muazzam. Yani çok güzel. Korkun varsa şey değil. Kapalı alan korkun falan varsa. Şimdi bundan söylemedim ki. Zaten buralarda ışık var. İnsanlar geliyor. Daha serinleşiyor değil mi? Evet, bayağı serinleşti, nem arttı. 90 tane basamak varmış. زیاد نبوده دیگه همون یه مقداری که نکن داره اون کف چیزی چیه Yani su buraya doluyor. Sonra buradan şu kanallardan gidiyor. بو کرده از زیر شهر یزد اومده از میگی مثلا بو کرده بعد اومده رسیده به اینجا یعنی از کل yani birinden geliyor, diğerinden gidiyor mu anladın? Aynen. Birinden geliyor, diğerinden gidiyor. Başka bir yere. Diğerinden geliyor. Evet. Nüfusu var
zaten. Kalenin içinde. Evet. Su depoları Su gidiyor. deposuna gidiyor. Bayağı iyi ya. Burası genelde oturmak için de geliyor. Serin olduğu için. Serinlemek için evet. Bak şurada. Oturmak için yerler var. Bayağı çıktık, çıkarken yorulduk bayağı. Çünkü basamaklar bayağı büyük ve çok dik. Burası aslında 12. yüzyılda inşa edilmiş, ancak bugün görünen yapısı 1324 yılında İlhanlılar döneminde inşa edilmiş ve gerçekten yani özellikle şuradaki kanat dedikleri su deposu, suyu 85 kilometre kalenin diğer taraflarına gönderen yapı gerçekten tam bir mühendislik harikası bana göre. Yani o dönemde bunu yapmak bayağı iyi ya. Büyüledi beni. Teşekkür. Buradaki bir tane havuz var. Aha. O rüzgar havuza vuruyor. Çevredeki serinleşiyor. Yani rüzgar kuleleri o öyle çalışıyor. Şimdi görebilecek miyiz orayı? Göremeyeceğiz mi? Kapalı mı? Görmek istersen başka bir eve gidebiliriz. Tamam. Buradan gidemez. Tamam. Şunlar rüzgar kuleleri. Bütün evlerde var. Biz kalın, daha büyük, dörtlü. Ben bir altı tane ve görmüştüm Kaşan'da. Ha, Kaşan'da da var. Yani şöyle bir ızgara gibi bir şey var evin içinde. Aha, Ama yok, o dönüyordu. Ha, o dönüyor. Havuz gibi değildi ya. İçindeki mi? O farklı. O farklı bir O şey. farklı. Tamam, biraz daha günümüze yakın bir Ha, şey. evet. Bu rüzgar kulelerinin çalışma sistemi bayağı farklıymış. Gösterebilirsem onu göstereceğim size. Ama gecede çok daha iyi. Işıklar yanıyor. Duvarlar renkler değişik oluyor. Biraz şey oluyorsun. Daha huzurlu oluyor. Evet. Buralar hep kerpiçten. Yani sıcak iklime çok dayanıklı. Aha, sıcaktan kaçıyorsun. Evet ve genelde zaten bu eski şehrin içindeki yapılar Kapalı. böyle kapalı. O da yine iklimle bağlantılı. Akşamları buralarda hep ışıklar oluyor, böyle yeşil ışık ya da farklı renkli ışıklar falan oluyor. Gerçekten çok hoş. Kaşan da böyleydi. Kaşan'da da buraya çok beğendim. Kerpiç Aslında... değildi sanki ama onlar da taş mıydı? kerpiç. Kerpiç miydi? Ha, o da? kerpiç de var ama onlarda taş da kullanıyor. Evet. Rüzgar. Şimdi şu an geldiğimiz yer İskender'in zindanı olarak geçiyor. Burada söylenene göre Büyük İskender savaşta yakaladığı esirleri buraya getirip burada ölüme terk ediyormuş. Zindanlara bırakıyormuş. Şu içeride bir tane yapı var. Bir alan var. Burası. O zindan dedikleri bölüm. Burası hiç restore edilmemiş. Duvarlar falan, yani o zamanda nasıl kaldıysa böyle kalmaya devam etmiş. Şuralarda böyle asla bozulmaması gereken değerli şeyleri vitrinin içine koymuşlar. Şu anda burası İskender'in zindanı ama sonradan okula çevrilmiş. Burası bir medrese olmuş. O yüzden İskender Okulu diye de geçiyor. İlk gittiğimiz caminin aşağıya inmiştik ya, orada böyle bir dinlenme alanı vardı, su kanalı vardı. Bu da onun devamı. Bu da yine yer altında. Şimdi oraya gideceğiz. Ama burayı bir kafeye çevirmişler. Bence bayağı da hoş olmuş. Yani hiç yerin altındaymışız gibi değil yani. Şu tarafta İskender Zindanı dediğimiz yerin tam yanında 12 İmamlar Türbesi var. Ama burası kapalı, yani içeri giremiyorum şu anda.
Yani Yezd Zerdüştlüğün merkezi dedik. Burada Zerdüştlük inancının doğduğu yer aslında burası. Daha önceden bir tapınaktır büyük ihtimalle. Nasıl? Tapınak olabilir. Evet, daha sonradan evet, İslam'la beraber. Aslında burası Zertüş başkenti. Evet, Her şey bağlıyor Zertüşlere. evet. Yani Zerdüştlüğün doğduğu yer. Aha, aynen. Şu anda çok Zertüşler burada kalıyor. Evet. Ama belki de yapı sonradan yapılmıştır. Ama herhangi bir tarih yazmadığı için bilemiyorum. Hani İspanya'daki şeyler gibi, kiliseler gibi. Onlar da camiye çevirmişler. Evet. Are. Onlar kalıyorlar. Onlarda ne var? Motor var. Motosiklet var Evet. işte. Biz onların yolunda değiliz ki. Yani onlar bizim yolumuzda değil ki. Biz onların yolundayız. Anladım. Evet. Burada çok fazla motosiklet olduğunu söylüyor. Çevrede yaşayan insanların arabadan çok motosikleti var. Ve ben şunu da çok görüyorum. Yani bak Kaşan'da da şunu gördüm. Şu Ha, tepede bir ıslamak tane için. şey. Islamak için yani buradan havayı alıp Yok tamam, onu demiyorum. Onun çevresindeki şu su boyalar ne? girmemesi için. Nasıl su diyorsunuz? Yağmur. Yağmur oraya girmesi bir de... Boya. Hayır ya, boya var ya boya mı böyle diyorsun? çevresinde. Ha, çevresindeki o yağmur girmiş. Yağmur girmiş. Ha evet. Ha, kahverengi boya gibi. Hep yani. Boya değil ya. Tamam. Bütün böyle gördüğüm İran'daki bütün yapılarda aynı şeyi gördüğüm için dedim acaba bu bilerek yapılmış bir boya mı? Ama yağmur suyu mantık olarak. Yani o kerpiçte yağmur Evet. beraber bu renk oluyor. Anladım, doğru. Bazen çok basit bir şeyi Evet. hani ülkeyi bilmeyince şey zannediyorsun. Acaba buraya özgü bir şey mi diye düşünüyorsun. Sizde de Buranın çeşme da busunu var. seviyorum. Evet ya, İran'da böyle her yerde Evet, çeşme var. Sizde de var ama soğuk Serin değil. serin. Bu soğuk değil mi? Aa, bizdeki hepsi soğuk. Bayağı Sizdeki buz gibi hiçbirisi ya. soğuk değil. Doğru. Ama berdek yanımdan yok. Çek. Ayşe, ne yapıyorsun? Kana kana su içiyorum. Çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür. Ortak kelimelerden bahsettik ya az önce, ya da bir şey kelimeleri anlamaktan bahsettik. İran'a geldiğimden beri böyle zaten Farsça kökenli çok kelime var bizde Türkçe'de. Aha, var. O yüzden çok böyle hoşuma giden öğrendiğim şeyler oldu, kelimeler oldu. Bunlardan biri mesela Farsça'da komşu, Komşu. hamsaye. Hamsaye de aslında hem ortak yani Ha, hem ortak. saye de gölge. Sayede gölge. Ha, aynı gölgeyi Aynen. paylaşanlar Aynen. komşu. Ya Çok bu benim güzel çok bir hoşuma gitti, evet. Ha, Bizde öyle de mi? şey diyoruz ya işte senin sayende. Ha, senin sayende. Senin gölgende gibi Saye aslında. zaten saye Farsça. Evet. Aha, o yüzden sayesi Evet. Bu kelimeler kullanıyorsunuz. çok hoş kelimeler var Farsça'da böyle derin hissettiriyor. Dümdüz gölge değil de aynı gölgeyi paylaşanlar. Güzel kelimeler Komşular. aslında. Bu kelimeler yani içindeki manalar güzel oluyor. Evet. Demeyi Evet evet. anlarsan çok hoşuna gidiyor. Yani güzel. Şey de mesela beni çok etkilemişti. Göz demek. Aha. Ama o da aslında çeşme. Yani ıslak ve su akan Akan. yer olduğu için gözler de böyle bir kuyu ve böyle bir boşluk da demekmiş aynı zamanda. Ve su akan boşluk çeşm. Ya çok hoşuma gitti o yüzden. Böyle vaktim O kadar oldukça. detaylı bunları şey... Evet, etimolojiye Öğrenmiş- biraz meraklıyım. Vaktim oldukça bakıyorum böyle kelimelere falan. Hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel bunları tam dibine kadar girdin yani her şeyi Evet. anladın. O kadar kelimeler bu kadar güzelce anlarsan güzel yani şey yapıyor sana, anlatıyor sana. Evet. Evet, Farsça kelimeler Türkçe'de dilinde çok var. Çok var Farsça Evet. kökenli kelime. Hı. Ama biraz değişik söylenir. Yani tarafı var. Evet. Biraz Sen değişik. diyorsun ya mesela teşekkür diyoruz biz. Aha. Siz teşekkür diyorsunuz. Ve diyor ki bana teşekkür derken boğazım kapanmış gibi hissediyorum ü sesiyle beraber. Bu da hoşuma gitti. Yani çok tatlı bir anlatım. Doğru.
Boğazı böyle kesiyorsun, kapatıyorsun sesini. Kendin alfabe nasıl söyleyeceğim ya, biraz yardım et ya. Şey oluyorum, söyleyemiyorum. Tamam. Gerçekten. Latin zor alfabesi. oluyor. Latin alfabesini kullandık. Yani onları öğretmek için. Daha kolay sanki. Mesela Evet. Farsça yazmak biraz zor. Çünkü biz sesli harfleri yazmıyoruz. Hiç Yazmıyoruz. Sesli harfini yazmıyor musun? Aslında yazmıyoruz. Nasıl oluyor? Yani sen bunlara yavaş yavaş kelimeyi kullanırken yazarken öğrenirsin. Mesela teşekkür, zaten o deyince biz yazmıyoruz. Çünkü üstünde bir tane o oluyor. Ha. O'yu yazmıyoruz. Siz birleşim yapıyorsunuz, Ha, evet. İki birleşim. sessiz harf arasında birleşme tarzından siz onu öyle okuyorsunuz. Aynen. Doğru. O yüzden yani çok zor bir dil öğrenmek. Evet. Ama Latince alfabeyi kullanırken yazıyor. Evet. O yüzden anlarsın. Mesela teşekkür şeyde Latin alfabeyle yazıyorsun. Evet. Teşekkür yazıyorsun. Yazınca anlarsın. Burası restore ediliyor galiba. Burası İmam Hüseyin'in mekanı yani aslında. İmam Hüseyin biliyor musun? Ha, İmam Hüseyin biliyorum. İmam Hüseyin türbe değil burası. Bu türbe değil aslında, burası zaten cami gibi bir yer ama Ha, ibadethane. ibadethane diyebiliriz. Aa, Evet. İmam Hüseyin Muharrem ibadet- ayında genellikle kullanılır Ha, burası. evet. Hı. Anladım. Muharrem ayında İmam Hüseyin için kullanılan bir ibadethane burası. Burası da restore ediliyor. Şimdi yine eski kale içindeki bir un değirmenine geldik. Buğday değirmeni. Ha? Bir değirmene geldik. Arkada o. Bakın buralarda böyle yapılar hep yerin altında oluyorlar. Çünkü gerçekten güneş şehri yani. Burası da dinlenmek için yeri var. Evet. Hem dinlenmek hem böyle uğraş gerektiren işleri yapmak için bütün bu yapılar yerin altında daha serin yerlerde. Bakın. Devam burası. Evet, böyle kanat anlatıyor kanatım. Nasıl? Kanat nasıl çalışıyor? Kanat mesela burası su var. Evet. O su yerden nasıl buraya getirebilirsin? Buradan getiremezsin ki. Evet. Altında bir tane kanal yapıyorlar. Evet. O kanal tam şehrin içine kadar geliyor. Evet. O kanalı yapmak için yani o toprakları nasıl toparlayıp çıkartıyorlar. Yine de kanal yapıyorlar üstünden. 1, 2, 3, 4 öyle geliyorlar. Yani mesela 500 metre kanal yapınca yine bir tane kanal yapıyorlar yerden. Evet. Yerden yapıyorlar. O ne için? Toprakları altından almak için. Hani toprakları alıp Anladım. yukarıya götürüyorlar. Tam nereye kadar olursa olsun. Yine de hep yerden bak burası daha Yüksek. yüksek diyebilirsin, derin de diyebilirsin. Ha, evet, daha derin. Daha derin oluyor. Çünkü kanal daha derin oluyor. Derin oluyor. Biz merdivenleri girip buraya kadar Evet, evet. su alıyoruz. Anladın mı? Şimdi o uzaktan su gelince o su mesela buradan geçince ne yapıyor? O adı neydi o makine? Değirmen. Değirme burada çalışıyor suyun içinde. O suyu ne yapıyorlar? O suyu mesela bir tane şey yapıyorlar. Burada nasıl diyeceğim onu bilemiyorum. Sanki mahzen gibi. Mahzen gibi yapıyorlar. Mahzenin içinde su kalıyor. Su fazla olunca mahzende Depo gibi. depo gibi içiyor. Aynen. Depoluyorlar. Depo olunca altında bir tane delik var. O deliğin altında çok hızlı su çıkıyor. Hızlı çıkınca o makineyi çalıştırıyor. Anladım. O makine çalışınca bir tane çok ağır bir taş var. Evet. O taş şey yapıyor, O çeviriyor. taş dönüyor. Dönünce
ne oluyor? O Unluyor. onları eziyor. Anladım. Öyle bir makine çalışıyor. Şimdi onu göreceğiz zaten burada değil mi? Ha, aynen. Burası bir ahırmış. Burası değil mi? atlar ya Evet. da hayvanlar için. Evet, taşımacılık yapan atlar, eşekler için. Allah'ım. Evet. Bu makine işte bu. Şu makine. Şuradaki ne? Söylüyorum. Şimdi bunu değiştirdiler olsun. Ha, aslında buydu, böyleydi. Böyleydi. Bu şimdi Anladım. Hani öyle değil. Normalde bunun dönüyor bu değil mi? Bu normalde dönüyor. Şuradan tazyik bir su geldiğinde bu çark o suyla beraber dönüyor. O çark döndüğünde buradaki şu taşı döndürüyor kendi etrafında. O taş dönünce şu kenarlarına şey mi koyuyorlar? Ha. Buğday. Şunun içerisine buğdayı falan koyuyorlar. Bu buğdaylar nereye geliyor? Nasıl eziliyor? Tam ortasına giriyor. Ha, tam ortasına giriyor. Oradan içeri gidiyor. Eziyor. içeride Ezince eziyor, buradan buradan çıkıyor. Oradan alıyor. Aa. Öyle bir şey. Gel o depoyu sana göstereyim. Tamam. Depo nasıl çalışıyor? Depo tam yukarısında kalıyor. Tamam. Ha burada. Uf. Wow. Hep yere iniyorduk, şimdi de yukarı çıkıyoruz. موقع برقم نبود. این نشونه اونجا آب میومد از اینجا آب میاد ببین از اون قنات آب میاد اینجا Ab. آب میاد Su اینجا. demek. Abı hayat. خروجیش کوچکتر از اینا بنابراین آب اینجا جمع میشد خب و فشار می آورد و با اون فشاری که بیرون میومد به پرده های آسیاب میزد و گندم خورد میشد Yani Yani, abla da anlatıyor bunu zaten. Su burada kalınca ne oluyor? Altındaki o deliklerden çok hızlıca Anladım. çıkıyor. Hızlıca çıkınca tazyik. o şeyi Çarkı döndürüyor. donduruyor. In Türkiye. Yani Türkiye. şuradan mı geliyor mesela su? Şuradan doluyor. Ha, şuradan geliyor. Depoluyor. Buradan uzaktan geliyor. Anladım Buraya- anladım. Şu borudan Aha, alandan aynen. çıkıyor, depolanıyor ve basınç artıyor. Aha. Basınç artınca da tazyikli bir şekilde iletiliyor. O az önce gösterdiğim yere. برای تو اون یکی بری آب رو میبینی جایی O dönemde bu mühendislik میبینی آب inanılmaz. Mest oldum. میری تو خراب Çok iyi ya. Eyvallah. خیلی خوب بود خیلی خیلی Ha, evet. Kolay basit bir şey değil. Evet, yani şu an kolay gibi görünüyor olabilir. Aynen. Ama o dönemi düşündüğünde elektrik yok, yollar böyle değil, yollar çamurlu, şeyli, yol yok yani. Güçle, atlarla, eşeklerle geliyorlar, elektrik yok. Su zaten böyle olması için suyun önce bir depolanması gerekiyor güzelce. Ve yani O az su gelen suyun Evet, hiçbir şey yapamıyorsun doğru. ki. Yani Burada olunca kolay değil yani. kolay da yani basit bir şey değil. Şu an evet çok daha böyle basitleştirilmiş gibi anlatıyorum da bunu döneminde düşündüğünüzde etkilenmemek mümkün değil. Burası da yer altındaki su mahzenlerinin yerin üstündeki bu görüntüsü ve bayağı büyük bir tavanı var. Şu çevredekiler 4 tane çevresinde rüzgar ne derler? Rüzgar neydi bu? Heh, rüzgar kulesi aynen. Bu rüzgar kuleleri şuradan hava giriyor ve aşağıya indiğinde Aşağı indiriyor. mahzendeki suya değiyor ve bu Aynen su bu orada aynen
hava orada Serinleşiyor. serinleşiyor, o ve suyu soğutuyor. Su soğuyunca bir de bozulmuyor Evet. ve de su soğutuyor. İnsanlar gelip o suyu alıp eve götürüyorlar ya da mesela orada içiyorlar. Evet. Öyle bir yani Tamamen makineler- suyun bozulmamasını ve serin durmasını, soğuk durmasını sağlayan. Yezd'i sevdim. Güzel bir havası var Yezd'in. Evet. Evet. Hoş Sen bir iyi havası var. mevsimde gelmişsin. Yani bir iki ay önce Çok sıcaktı. çok sıcak yani 50 derece kadar hava Evet. sıcak oluyor. Ben Abadan'a gittim. Hı hı. Yani iyi zaman Evet. gelmiş. 46 dereceydi. Çok sıcaktı. Ama yazın 60 derece oluyor diyorlar Abadan. Yani var buralarda çok sıcak oluyor. Aslında buralar pek sıcak olmuyor çünkü duvarlar hepsi kerpiçten yapmış. Evet. Yeni yerlerdeki betondan falan yapmışlar da bunlar daha sıcak. Eskiden bir evin bahçesi olan, yani resmen bir ev olan ama şu anda da böyle bir otele ve restorana çevirmiş bir yere geldik. Burada böyle bayrakları var. Ve ben burada İran bayrağını görüyorum. Şunun anlamını çok merak etmiştim ama bir türlü de bakmamıştım. Hocam bu nedir? Hocam bu ne diyor? Hocam bu nedir? Hocam bak burada ne yazıyor? Bu aslında bir logo. Logo. Ne yazıyor? Burada Allah yazıyor. Allah. Allah. Allah yazıyor. Bir de teşdit koyuyormuş. L'in üstünde. Yani iki kere İki tane demek. Ha. ha, iki kere bir harfi söylemek için Arapçada ve Farsçada iki kere yazmıyorlar. Teşdidi kullanıyorlar. Hiç Allah. yani öyle görünmüyor. Allah demek Ha. görünüyor da yani anlarsın. Anladım yani Hı hı. şeyler. Yani evet. Farsça yazınca da Arapça yazınca Allah yazıyor. Buralarda bunlar nedir? Bunlar da Allahu Ekber yazıyor. Yani bir kelimesi Allahu Ekber, Allah Ekber, Tamam. Allah Allahu Ekber. Bir Ekber. de Allah Allahu Ekber. Ekber. Tekrar Ha, bunu tekrar. hep söylüyor. Hmm. Buraya kadar. Tamam, kaç tane var bakayım? Belki onun anlamı vardır. Farklı yani bayraklardan Beş. farklı. Ne kadar uzunsa ne kadar kısasa Yo, büyükse farklı. ona Yok, göre şey büyük yok. yapar. Yani Amerika'daki şeyde var ya Anladım. o yıldızlar var. Şeyi onlar- önemli değil mi sayısı onlar, yani bunun? Ha? Sayısı Önemli farklı değil olabilir ya. mi? Önemli değil. Bayrak Önemli değişir değil. o zaman. Onda sadece Allahu Ekber yazıyor. Burada da Allah yazıyor. Üç rengi yeşil, beyaz, kırmızı altında kalıyor. İşte benim bayrağım. Bizim Bu bayrağımız. İslam'ı temsil ediyor. Temsil ediyor. Bu kanı. Değil mi? Aynen. Bu da Beyaz temizlik mi? beyazı temizlikten söylüyor. Bu da barış falan. Barış. Hı hı. Ha, ben İslam'la alakalı Hı hı. sanırım. Bunları anlatıyor. Sizin bayramınız da Ha, evet. burada. Evet, yıldız ve Ay yıldız. ayı. Bakayım bunu doğru yapmışlar. Evet. İyi, güzel. Biz bu Barış Sokağı'ndan geçtik ama hikayesini öğrenmeden geçtim. Şimdi poster görünce aklımıza tekrardan geldi. Evet, neden Barış Sokağı buranın adı? Neden Barış Sokağı diyorlar böyle? Barış Sokağı zaten dar sokakları. Yani burası dar olunca yani ben hiç düzgün anlatamadım. Sen anlat ya. Söyleyemiyorsun ya. Tamam. Şimdi geçmişte iki insan birbirine küsünce eş, dost, arkadaş onları bu sokağa getiriyorlarmış. Aynen. Bu sokak çok dar olduğu için burada yürütüyorlar mıymış? Ha yürütüyorlarmış. İllaki birbirlerine değecekler, temas edecekler, Hı hı, yakın temas olacaklar edecekler. Hı hı. ve o aradaki küslük bozulacak, barışacaklar. O yüzden bu sokağın ismi Barış Sokağı'ymış. Aynen. Bu eski kale içerisinde burası da. Yani şu sokaklardan biri. Bu da Teşekkür ya. ederim. Teşekkür Rica ederim ederim. bilgi Ne demek. için. Bu arada burada saat 1:30 falan oldu ve burada İsfahan, Yezid, Şiraz, Abadan, Ahvaz gibi sıcak şehirlerde İran'da saat 1:30-1 gibi kapatıyor dükkanlar. Akşam üzeri 5'te tekrar gelip 12'ye, 12:30'a kadar çalışıyorlar. Şu anda o yüzden şehir biraz sessizleşti.
türbeye geldim. Size İran'daki türbelerin genel yapısını göstermek istiyorum aslında. Bakın burada türbelerde hep böyle ayna görüntüsü olur. Şöyle elmas görüntüsü yaparlar. Bakın. Bir taraf kadınlar bölümü, perdenin arkasındaki kısım erkekler bölümü. Bayağı süslüyorlar. Görür müsünüz bilmiyorum. İçerideki paralara bakın. Dolar falan görüyorum.